Merhaba arkadaşlar, iyi hafta sonları. Bu videoyu hazırlamamın tek nedeni bizim borsamızın gerçekten bir kurtlar aranası, kurtlar sofrası olduğuna sizi ikna etmek. Bu videonun sonuna 11 Mayıs akşamleyin hazırladığım videodan Petkim ile ilgili olan bölümü ekledim. Hatırlayacaksınız, sert satışlar olmuştu ve o satışları günlük işlem özetinden bakmıştık ve Yapı Kredi Yatırım'dan 128 milyon lotluk toplam işlem yapıldığını, bunun 128 milyon lotluk işlemin karşılığında net olarak sadece 490 bin adetlik satışları olduğunu görmüştük ve o videonun sonunda aynen şu ifadeyi kullanmıştım. Fiyatı düşürdüler, bu sattıklarını alacaklar. 11 Mayıs Cuma'ydı, 12-13 Cumartesi, Pazar ve 14 Mayıs'tan itibaren bugüne kadar olan dönemde Yapı Kredi Yatırım, bu tabi işlemi Yapı Kredi Yatırım'ın kendi hesabına da olabilir. Yapı Kredi Yatırım'dan işlem yapan bir yatırımcı hesabı tarafından da yapılmış olabilir. Parçalı da olabilir ama genel olarak bakıyorum ben. O tarihten bu yana 9.8 milyon lottan fazla Yapı Kredi Yatırım'ın alışı var. O gün listede iş yatırımda 2. sıradaydı. Arkadaşlar, düzen, kural en önemli şeydir. Borsaların spekülatöre ihtiyacı vardır. Ama bu kadar kuralsız, bu kadar kaidesiz, bu kadar acımasız spekülatörlük olmaz. Eğer bu şekilde bu işlemler kuralsız, kaidesiz yapılırsa küçük yatırımcı borsadan tamamen çıkar. Bu küçük bir örnekte, daha büyük örneğini geçtiğimiz hafta yaşadık. Pazartesi günü dahil borsa çok güzel bir yukarı doğru ivme yakalamıştı. Salı, çarşamba, perşembe, cuma günü sert satışlar gördük peş peşe. Ve en sonunda cuma günü anladık ki bu sert satışların nedeni Fitch tarafından açıklandı. Türk bankaları yeniden değerlendirmek için incelemeye alındı. Pazartesi günü, Amerika'nın pazartesi günü, bizde pazartesi günün gecesiydi. Eğer karar pazartesi günü gecesi alındıysa ve bu karar sızdırıldıysa, bizim borsamızda opsiyon, vadeli işlemler, varant ve hisse senedi salı günü sabahı başlayan satışların sebebini açıklar. Bu bir insider trading'dir. Bu bir yolsuzluktur. Bunun üzerine gidilmesi lazım. Bunu yapanların açığa çıkarılması, cezalandırılması ve borsada işlem yapmaktan men edilmesi lazım. Saygılar sunuyor, iyi hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Bu noktadan itibaren 2 dakikalık çok kısa bir 11 Mayıs'taki çektiğim videoda size gösterdiklerimi paylaşacağım. Petkim'e baktığımız zaman Petkim son 6-7 gündür 1, 2, 3, 4, 5, 6 gündür ciddi düşüş yaşıyor. Bu düşüşü Petkim'in bilançosuna bağlamak mümkün. Fakat bilançoya rağmen Petkim bu kadar sert bir düşüşü hak etmiyor. Son 6 günde bakalım kim Petkim tahtasını bu şekilde işleyen, hissenin aşağı düşmesinden zevk alan hangi kurummuş onu görelim. Şu anda baktığım Petkim'in aracı kurum dağılımı günlük olarak 4 Mayıs'tan itibaren olan kısmını okuttum. En yüksek toplamda işlemi yapana bakıyorum. 128 milyon lotla Yapı Kredi Yatırım yapmış. 0.57'den almış, 0.76'da düzeltiyorum, 5.76'dan almış, 5.74'ten satmış. Dostlar alışverişte görsün. Muhtemelen bu düşürdüğü kadarını aşağıdan alacaktır. Son 6 günde altı üstü sattığı 490 bin lot, fakat 128 milyon lot işlem yapmış. Bence SPK'nın bunlara ne yapıyorsun, amacın ne deyip sorması lazım.
Her ne kadar kötü bilanço getiren Petkim bu kadar belki savunulmayı hak etmiyor bile olabilir.